Her gece 3'te omzuna dokunan gölgeler. Rüyadan uyanınca odada duran bir varlık. Ve yıllar sonra her şeyi susturan tek bir şey var. Kapının arkasından bakıp tıslayan bir kedi. Peki Şira sadece bir kedi miydi? Yoksa Semanur'un açtığı kapının önüne dikilen son bekçi mi? Lütfen videolarımızı beğenmeyi, Fon Kriminal'e abone olmayı ve videolarımızda hype yapmayı unutmayın. Bu hikaye bize izleyicimiz Semanur'dan geldi. Eğer siz de hikayelerinizi benim anlatmamı isterseniz aşağıda gördüğünüz e-posta adresine hikayelerinizi gönderebilirsiniz. Anlatacağım hikaye Beşiktaş'ta başlıyor. Semanur, Beşiktaş'ta yaşayan 4 çocuklu bir ailenin kızı. Kendisinden büyük 2 tane ablası var, bir de küçük erkek kardeşi var. Beşiktaş'ta ufak bir dairede yaşıyorlar. 4 kardeş aynı odadalar. Hatta şöyle tarif ediyor. 2 ablası aynı yatakta ayaklı başlı yatıyor. Kendisi de erkek kardeşiyle ayaklı başlı yatıyor. Mütevazi bir aile, mutlu, huzurlu bir aile. Baba yurt dışında çalışıyor. Para kazanmak için yurt dışına gitmiş. Eve para gönderiyor. Bir yandan da birikim yapıyorlar kendi evlerini alabilmek için. Beşiktaş'ta yaşadıkları o dönemde tabii etraflarında bol miktarda sokak kedileri, sokak köpekleri var. Sokak hayvanlarıyla son derece haşır neşirler. Zaten bütün mahalle hayvanlara karşı son derece iyi, son derece yardımsever. Babanın yolladığı paralar belli bir meblağa geldikten sonra aile Kartal'da bir daire alıyor. Yine ufak, mütevazi bir daire ama artık en azından kira ödemeyecekler, kendi evlerine taşınıyorlar. Kartal'daki mahalle yaşamı o yıllarda, o dönem Semanur'un anlattığına göre Beşiktaş'takinden biraz farklı. Sokak hayvanlarıyla insanlar mahalleli biraz daha mesafeli. İşte pire olur vesaire diye çocuklarını yanaştırmak istemiyorlar, kendilerini yanaşmıyorlar. Ama oysa Seman ailesi böyle bir ortamdan gelmediği için bu durumu biraz yadırgıyor. Bir gün Semanur kardeşleriyle beraber uyurken bir anda uykusundan uyanıyor. Gözlerini ovuşturuyor. Kapıya doğru bakıyor. Kapının orada, yatak odasının kapısında bir tıkırtı duyuyor. Tıkırtı duyunca acaba annem mi geldi, annem mi odaya girecek diyor. Odanın kapısına baktığında holden gelen ışığın, loş ışığın gölgesinde küçük yavru bir kedinin kapının ağzında Semanur'a bakmakta olduğunu görüyor. Ve Semanur çok seviniyor o çocuk aklıyla yavru kediyi görünce. Aa diyor, kedi böyle kalkacak gibi oluyor. Fakat o anda fark ediyor, ya diyor kedi buraya nasıl girdi? Hani evin içine, kapı kapalı gecenin bu yarısında. Bunları düşünürken kedi odanın ortasına doğru ilerlemeye başlıyor ve Semanur'a bakarak sanki Semanur'a gelecekmiş, kendini sevdirecekmiş gibi. Odanın ortasına doğru geliyor kedi. Odanın ortasında duruyor ve sonra sanki kedi durduğu yerde büyümeye başlıyor ve büyük yetişkin bir kediye, yavru bir kediden yetişkin bir kediye dönüşüyor ve Semanur çok şaşırıyor bunu görünce. Ve kediyi göndermek için huzursuz oluyor, tedirgin oluyor. Göndermek için kediye pıst pıst yapıyor. Ve bunun üzerine Semanur'un ablası yandaki yatakta uyanıyor. Diyor ki Semanur ne oldu, ne konuşuyorsun? Semanur diyor ki abla odaya kedi girdi. Bunun üzerine ablasıyla beraber kalkıyorlar. Küçük ablası da kalkıyor. Odanın ışığını yakıyorlar. Kediyi aramaya başlıyorlar. Ablası diyor ki nerede kedi? Semanur diyor ki bu diyor çekyatın altına doğru girdi. Bakıyorlar, göremiyorlar. Tekrar yatıp uyumaya devam ediyorlar. Sabah olduğunda Semanur ve ablası olanları annesine anlatıyor kahvaltıda. Diyorlar ki evin içinde kedi var, yatağın altına girdi. Annesi geliyor, yatak odasında her yeri kaldırıyor, indiriyor. Kedi falan yok. Bu arada annesi şöyle bir şey de dikkatini çektiğini söylüyor. Diyor ki bu çekyatın altına kedi nasıl girecek? Yere çok yakın. Değil, kedi hani böcek giremez, yeri bitişik. Sen diyor kızım yanlış gördün herhalde diyor annesi. Fakat Semanur diyor ki hayır, ben kediyi gördüm, oraya girdi, çekyatın altına girdi. Annesi de biraz böyle korkuları olan, tedirginlikleri olan bir kadın. Bunun üzerine diyor ki ay diyor ben diyor hocaya söyleyeceğim bunu, hocayla konuşacağım diyor. Bunu normal değil öyle şey diyor. Gece diyor olur olmaz, yok kedi vardı, köpek vardı evin içinde diyor. Bunlar hayır alamet değil diyor. Ben hocaya gideceğim diyor. Ve annesi Semanur'u alıp bir hocaya gidiyor. Durumu anlatıyor. Hoca da diyor ki sen diyor dua oku. Dua et. Bu kedi bir şeyin habercisi olabilir. Kızına da diyor artık dua ezberletmeye, sure ezberletmeye başla
Sen de oku, o da okusun, o da bu vesileyle öğrensin diyor. Ve bundan sonra Semanur yatmadan önce, kardeşleriyle beraber yatmadan önce anneleri geliyor çocukların başında dualarını okuyor. Semanur'a da tekrar yaptırıyor, dua ezberletiyor. Böyle bir sürece giriyorlar. Fakat Semanur'un rüyaları geçmiyor. Semanur sürekli değişik değişik rüyalar görmeye devam ediyor. Ve bu Semanur büyüyüp genç kız oluncaya kadar devam ediyor. Semanur ve ailesinin bundan sonraki süreçte hayatları şöyle bir yol buluyor. Semanur'un büyük ablası evleniyor. Evlendikten kısa bir süre sonra geçimsizlik yüzünden boşanıyor. Boşandıktan sonra o ara aile çocukların iş bulması durumları, Semanur'un üniversitesi vesaire derken Beşiktaş'a geri dönüyorlar. Beşiktaş'ta bir daire tutuyorlar. Kendi evlerini kiraya veriyorlar. Onlar tekrar Beşiktaş'ta yaşamaya başlıyorlar. Bu süreçte de Semanur üniversiteyi kazanıyor. Semanur 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi'ni kazanıyor ve Gebze kampüsünde okuyor. Oradaki kız yurdunda kalmaya başlıyor. Kız öğrenci yurdunda kalmaya başlıyor. Burası biraz böyle tenha bir yer. Sadece okulun kampüsü var. Kız öğrenci yurdu var ve bir de büyük bir mezarlık var. Semanur da burada artık bundan sonra. Fakat şöyle bir durum var. Semanur lisede yavaş yavaş böyle kahve falı bakmaya, kağıt falı bakmaya, bu tip şeylere ilgi duymaya, meyletmeye başlıyor. Ve üniversiteye geldiğinde bu durum daha da artıyor. Semanur sürekli arkadaşlarının kahve kapatıp "Semanur sen bize fal bak, sen ne söylesen çıkıyor, sen hep biliyorsun, senin söylediklerin çıkıyor" dedikleri bir kişi oluyor. Bütün baktığı falların çıktığı söyleniyor. Semanur'un da hoşuna gidiyor, o da sürekli fal bakmaya başlıyor. Şimdi Semanur'a böyle bir rağbet olunca arkadaşları da Semanur'a espri yapmaya başlıyorlar. Diyorlar ki bak herkes sana fal baktırmaya geliyor. Para alsan bu iş için güzel para kazanırsın, harçlığını çıkartırsın diye. Fakat Semanur hiç öyle bir şeye meyletmiyor. Neden? Çünkü Semanur kendini biraz farklı konumlandırıyor. Şimdi baktığı bütün falların çıktığını düşündüğü için bunu para karşılığı yaparsa o kıymetli bir enerjiyi, gücü yitireceğinden korkuyor kendi aklınca ve dolayısıyla hiç para falan almıyor. Fakat çok büyük bir hevesle de fal bakmaya devam ediyor. Bir gün arkadaşlarıyla yine böyle bir fal sohbeti yaparlarken arkadaşları diyorlar ki Semanur'a, "Semanur sen fal bakarken sana ne haller olduğunun farkında mısın?" Semanur diyor ki "Ne gibi, nasıl yani?" Diyorlar ki "Ya sen fal bakarken kahve falı bakıyor gibi yapıyorsun ama sanki böyle bir transa geçiyorsun. Böyle bir kendinde değilmişsin gibi oturduğun yerde ileri geri sallanmalar, biraz kahveye fincana bakarken biraz böyle derinlere, uzaklara, boşluklara bakarak anlatmalar, böyle kendinde değilmiş gibi böyle bir trans halindeymişsin gibi bir haller. Sanki diyorlar hani sen bakmıyorsun da hani sana böyle bir cin dahil oluyor senin varlığına ve o sanki fal bakıyor gibi geliyor bize. Biz öyle hissetmeye başladık" diyor arkadaşları ve Semanur bunu duyunca çok kızıyor. Diyor ki "Ya siz ne saçmalıyorsunuz" diyor, "ya ne cini, ne alakası var" diyor. Fakat sonra yurda odasına dönerken de kendi kendine şunu düşünüyor. "Ya" diyor, "ben bunlara kızdım ama gerçekten ben fal bakarken hatırlamıyorum o anları. Yani ne anlattığımı hatırlamıyorum, ne söylediğimi hatırlamıyorum. Hatta arkadaşlarım kendi kendine düşünüyor bunu. Bana sonradan gelip "Semanur sen bana şöyle şöyle demiştin çıktı" dediklerinde ben öyle söylediğimi hatırlamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi acaba gerçekten diye düşünüyor ve çok tedirgin oluyor. Ve o esnada da annesinin ona hediye ettiği böyle altın cam içinde, ucu böyle içinde ayetel kürsi olan bir kolyesi var. O kolyesini sıkı sıkı tutuyor ve diyor ki "Allah'ım" diyor, "eğer" diyor "böyle bir şey oluyorsa, bana böyle cin geliyor gidiyorsa sakın" diyor "bana gösterme, ben görmeyeyim. Çünkü" diyor "ben böyle bir şey kaldıramam, buna dayanamam" diyor kendi kendine. O gece Semanur yurtta kalırken uykusunda bir rüya görüyor. Rüyasında bembeyaz bir yerde, bembeyaz bir evde ve bu arkadaşları da yanında. Fakat çok ferah, çok aydınlık, böyle temiz pak bir ortamda. Semanur içeride uyuyor rüyasında. Arkadaşları da bu evde salon tarafında tartışıyorlar. Sesler yükseliyor ve Semanur uykusundan bu tartışma sesleriyle uyanıyor. Sinirleniyor. "Ben uyuyordum, bunların sesine uyandım" diye. Rüyasında salona gidiyor arkadaşlarına kızmak üzere. Ve salona gittiğinde arkadaşlarının ikiye bölündüğünü, bir tarafın cinler vardır, diğer tarafın cinler yoktur diyerek tartıştığını görüyor. Buna şahit oluyor. Ve geliyor salona, diyor ki "Siz ne konuşuyorsunuz, neyi tartışıyorsunuz?"
Arkadaşları da Semanur'a diyorlar ki Semanur cin var mıdır? Yok mudur? Semanur da kızıyor. Cin diye bir şey yoktur. Saçmalamayın diyor. Ben diyor gidip yüzümü yıkayıp yatacağım diyor rüyasında. Ve banyoya doğru giderken rüyasında şöyle düşünüyor. Kur'an-ı Kerim'de cinden bahsediliyor. Ben bir Müslüman olarak nasıl oldu da cin yoktur dedim. Hata ettim. Benim bunu düzeltmem gerekir diye kendi kendine aklından geçiriyor. Rüyasında banyoya giriyor. Elini yüzünü yıkıyor. Ondan sonra bunu gidip düzelteyim demişti ya. Ondan vazgeçiyor. Odasına gidiyor ve yatıyor. Yattığı zaman ranzada rüyasında ranzanın üstüne bakıyor. Ranzanın tavanına bakıyor. Ve o anda bir anda sanki böyle uyanıyor gibi oluyor. Yani yattığı anda sanki uyanıyor gibi oluyor. Fakat kendisinden de emin olamıyor. Uyudum mu, uyandım mı, hala rüya devam ediyor. Yoksa şu anda burada mıyım, gerçek hayata geri döndüm mü diye. O anda sanki belinden tam bel çukuruna bir yumruk yemiş gibi yerinden böyle irkiliyor. Ve şöyle bir pozisyonda kalıyor. Başı yastıkta, ayakları yatakta. Sanki gövdesi, sanki böyle bir yay gibi ranzanın üstüne doğru yükseliyor. Ve çok büyük bir acı hissediyor belinde, kuyruk sokumuna doğru. Ve vücudu yükseldikçe kafası da yavaş yavaş yastıktan yükseldiği için annesinin verdiği kolyenin boynundan kayıp boynundan aşağıya, arkaya, ensesinden aşağıya sallanmaya başladığını hissediyor. Kolyeyi hissetmesiyle beraber o anda dua okuması gerektiği aklına geliyor. Yani kolyeyi hissettiği anda diyor ki benim dua okumam gerekiyor. Ve Ayetel Kürsi okumaya çalışıyor ve vücudu hala gerilmeye ve canı çok yanmaya devam ediyor. Ayetel Kürsi'ye başlıyor fakat başlayamıyor. Okuyamıyor. Kelimeleri bir araya getiremiyor. Kafası karışıyor, kafasını toplayamıyor. Sonra tekrar içinden diyor ki besmelesiz başladım, besmele çekmem gerekir. Besmele çektiği anda Ayetel Kürsi'yi okuyabilir hale geliyor. Duayı ederken yavaş yavaş belindeki acının ve ağrının hafiflediğini ve bedeninin yavaş yavaş yatağa doğru geri inmeye başladığını hissediyor ve bir anda tekrar ayılıyor, kendine geliyor, vücudu tekrar rahatlıyor ve yattığı yerden fırlayıp kalkıyor. Şimdi Semanur zaten fal bakıyor, falları çıkıyor diye okulda adı duyulmuş bir kız çocuğu olduğu için, bir kız olduğu için bir de böyle gördüğü rüyalardan, bu hissettikleri tuhaflıklardan bahsedip daha fazla dikkatleri üzerine toplamak istemiyor. Bir şekilde arkadaş kaybetmek de istemiyor. Dolayısıyla bundan hiç kimseye bahsetmiyor. Fakat bu durum devam ediyor. Yani böyle garip garip rüyalar, tuhaf, huzursuz edici rüyalar, bedeninin garip yerlerinde garip ağrılar, istemsiz hareketler yaşamaya devam ediyor. Okul bitiyor. Bunlardan kimseye bahsetmiyor. Eve geri dönüyor. Eve döndükten sonra kendisi diyor ki annemin yanına geldim. Annem de sürekli ağzı dualı bir insan. Beni de okuyor, üflüyor. Ben artık daha rahat ederim, daha rahat olurum diye düşünüyor. Fakat öyle olmuyor. Semanur kaldığı odada, şimdi tarifi şöyle. Kapı var. Kapının arkasına doğru da elbise dolabı var, gardırop var ve kapının olduğu duvarla gardırobun arasında yaklaşık 20 santimlik bir boşluk var. Hani oraya bazen şöyle canlandırın, ütü masası falan koyarsınız. Hani öyle canlandırın. Öyle boş bir alan var ve orası karanlık. Semanur bundan sonraki süreçte o aradan, o karanlıktan bir tedirginlik hissetmeye başlıyor. Oradan bir huzursuz olmaya başlıyor. Ve bir gece uykusunda birisinin omzundan tutup onu silkelemesiyle uyanıyor. Uyanıyor, gözlerini açıyor ve bir şeyin yanından fırlayıp koşarak o araya, o 20 santimlik boşluğa girdiğini görüyor. Ve yattığı yerde kasılıp kalıyor. Hemen kalkıyor, Bismillahirrahmanirrahim diyor. Işıkları açıyor, bakıyor, hiçbir şey yok. Bundan sonraki gecelerde bu durum tekrar devam ediyor. Semanur olayı şöyle tarif ediyor. Ben toplamda 3 tane karaltı gördüm. Bunlardan ikisi erkek, bir tanesi kadındı. Ben öyle tanımlıyorum. Yani o görüntü, o silüet o şekilde. Fakat net bir şekilde göremiyorum. Büyük ihtimalle ben çok dua ettiğim için Allah'ım benim etrafımda cin varsa bana gösterme, ben dayanamam diye yüzlerini görmüyorum. Ama bu 3 görüntü geceleri geliyorlar, beni dürtüyorlar, beni uyandırıyorlar, sonra da gidip o araya kaçıyorlar diye anlatıyor. Semanur bu durumu şöyle tarif ediyor. Bunlar
Her neyse bana zarar vermeye çalışmıyorlar aslında. Ben etrafımda bu şekilde karaltıların dolaşmasından son derece tedirginim ve korkuyorum. Ama sanki maksatları beni tedirgin etmek, beni korkutmak değil. Sanki benle iletişime geçmeye çalışıyorlar, benimle konuşmaya çalışıyorlar gibi hissediyorum. Fakat ben onlara bir anlam veremediğim için ben kendiliğimden korkuyorum gibi anlatıyor. Bu durumu bu şekilde tarif ediyor. Bir gece yine uykusunda, yine aynı şekilde uyandırıldığında bu sefer yataktan kıpırdayamıyor. Ve ayak ucuna doğru baktığında ayak ucunda uzun boylu, zayıf, yüzü içine çökmüş, karanlık görünümlü bir kadının ona bakmakta olduğunu görüyor. Bu kadının vücudu insan formunda gibi, bir kadın formunda gibi ama aslında Semanur baktığı zaman bunun bir insan olmadığını anlıyor. Ve kadın bir anda ellerini iki yana doğru açıp bedenini Semanur'un üzerine atıp kapatıyor. Ve Semanur o anı şöyle anlatıyor. Sanki üzerime soğuk bir yorgan atılmış gibi hissettim ve kemiklerimin arasından soğuk bir rüzgar geçmiş gibi oldum diye tarif ediyor. Bundan sonra Semanur fenalaşıyor bu hissiyatın ardından ve uykuyla bayılma arasında kendinden geçiyor. Rüyasında kendini bu kez bir kamp yerindeymiş gibi görüyor. Ve burada bir kız arkadaşları var. Kız arkadaşlarıyla sohbet ediyor ve bu rüyada tekrar Semanur'un kız arkadaşları ikiye bölünmüş durumda. Bir grup diyor ki cinler vardır rüyasında. Bir grup diyor ki cinler yoktur ve sonra kızlar hep beraber dönüyorlar, Semanur'a bakıyorlar ve diyorlar ki sen söyle cinler var mıdır yok mudur? Semanur rüyasında bir önceki gördüğü rüyayı hatırlıyor ve diyor ki geçen sefer demiştim ki cinler yoktur, saçmalamayın demiştim ve bunun üzerine çok kötü bir şey yaşamıştım. Hani belinden yumruk yemiş gibi olmuştu, vücudu kalkmıştı. Tekrar aynı şeyi yaşamamak için cinler vardır demeliyim diye düşünüyor ve cinler vardır. Kur'an'da da yeri var diyor. Sonra yine rüyasında kendi kendine şunu düşünüyor. Ben şu anda rüya görüyorum ve şu an gördüğüm rüyada daha önce gördüğüm rüyayı nasıl hatırlıyorum? Semanur uyanıyor ve olanları gördüğü rüyayı ablasına anlatıyor. Ablası ciddi bir ses tonuyla Semanur'a diyor ki Semanur sen yine birilerine fal mı baktın? Sen kime fal baktın? Semanur diyor ki bizim komşu Hatice ablaya fal baktım. Semanur'un ablası şöyle söylüyor. Hatice abla bu fal işine çok inanıyor. Hayatını fallarla çekip çeviriyor. Fallara göre hareket ediyor. Bir daha diyor böyle insanlara fal bakma. Bir daha Hatice ablaya da fal bakma. Şimdi buradan Semanur şöyle bir kırılma yaşadığını söylüyor. Çünkü burada mesele yalnızca fal bakmak değil. Mesele bir insanın başka bir insanın hayatına dair söz söylemesi. Ve bazı sözler yalnızca karşı tarafı değil, söyleyeni de etkiliyor. Semanur'un sezgisi, merakı ve korkusu birleşiyor. Fal baktıkça dikkat çekiyor, dikkat çektikçe görünmeyenler yaklaşıyor. Belki de her fincan onun için küçük bir davetiyeye dönüşüyor. Bundan sonra Semanur iyice bir meraklara gark oluyor ve diyor ki ben bir falcıya gideyim. Benim bir falıma baksın birisi. Ve Semanur bir falcıya gidiyor. Ve bu gittiği falcı Semanur'a Semanur'un başından geçenleri sanki kendisi de oradaymış, görmüş gibi anlatıyor. Semanur öyle olduğunu iddia ediyor. Odasının içinde gördüğü karaltıları, omzundan silkelenmesini, o karaltıların o kapının arasına kaçmasını, saklanmasını bunları anlatıyor. Ve diyor ki bunlar kötü değiller. Seninle iletişim kurmaya çalışıyorlar ama tavsiye etmem. Bunu yapma. Çünkü eğer onlarla iletişim kurarsan bu durum seni başka bir boyuta taşıyacağı için ve senin enerjini biraz daha yükselteceği için evet oradan bir iletişim kanalı açılacak belki ama olumsuz bir takım enerjileri de üzerine çekme ihtimalin çok yüksek. Dolayısıyla bu işe hiç kalkışma. Bunlardan uzak dur diyor. Falcı Semanur'a gidip bir hocayla konuşmasını söylüyor. Semanur da bunun üzerine Kur'an kursu hocasına gidiyor. Ona durumu anlatıyor. Kur'an kursu hocası Semanur'a şöyle bir açıklama yapıyor. Bu varlıkların bir kısmı insanlara hizmet etmek için de varlar ve senin bir şekilde
enerjini yüksek buldukları için sana yanaşıyorlar. Hani böyle bir yerden sana yaklaşıyorlar. Fakat senin bunlardan uzak durman gerekir. Aynı falcının söylediğini söylüyor yani. Çünkü diyor bunlar kendileri sana doğru gelirken kötü niyetli olanları da sana çekebilirler. Müslüman olmayanları da sana çekebilirler. İster istemez diyor dua etmen gerekiyor diyor. Abdestinde olman gerekiyor. Bunlarla hiçbir şekilde konuşmaman gerekiyor diyor hoca. Şimdi burada bu hikayenin en kritik ve benim için de en önemli kısmına geliyorum. Kur'an hocası Semanur'a diyor ki bunları kendinden, evinden, hanenden uzak tutmak istiyorsan evde kedi beslemen gerekiyor. Eve bir kedi al. Peygamber Efendimiz de kedileri çok severdi ve diyor kediler bunları evden uzak tutar, kovar diyor. Ve Semanur eve geliyor, annesine diyor ki anne ben kedi sahiplenmek istiyorum. Ve annesi diyor ki ay tüy dökülür, şöyle olur, böyle olur biliyorsunuz. Annesi istemiyor. Halbuki ne olacak yani? Bir süpürgeye bakar. Neyse Semanur istiyor ama annesi kabul etmiyor. Evde tartışma çıkıyor. Evde bu tartışmalar devam ediyor. Kedi olur da olmaz da, evde olur, alınır da alınmaz da tartışmaları devam ederken Semanur'un sıkıntıları da devam ediyor. Semanur'un bu gece korkmaları da devam ediyor. Ve şöyle demiş, geceleri diyor 3 ile 4 arası ve özellikle adet dönemlerimde bunu daha yoğun yaşıyordum. Ben şöyle olduğunu diyor tahmin ediyorum. En zayıf olduğum zamanlarda yani vücut olarak en bitkin, kendimi yorgun hissettiğim zamanlarda ve uykumun en derin zamanlarında bu stresi, gerilimi, bu karaltıları, gölgeleri görüyordum. Bunları o zamanlarda yaşıyordum diyor. Semanur'un adet gördüğü bir gün karın ağrıları çekiyor ve yanına sıcak su torbası alıp yatağa uzanıyor ve uyuyakalıyor. Uykusunda yanına küçük bir oğlan çocuğunun geldiğini görüyor. Ve bu oğlan çocuğu gelip Semanur'u sağ elinin bileğinden tutuyor ve gözlerinin içine bakıyor. Semanur çocuğa bir mana veremiyor bu çocuk nereden çıktı diye. Çocuk sanki Semanur'la konuşuyor. Fakat dudakları kıpırdamıyor ama konuşuyormuş gibi hissediyor. Yani Semanur böyle arkalardan, derinlerden bir ses duyuyor. Birisi ona sesleniyormuş gibi, bir şeyler anlatıyormuş gibi bir hissiyatı var. Fakat karşısındaki oğlan çocuğu konuşmuyor. Sonra birden Semanur çocuğa doğru böyle bir hareket yapacak oluyor ve çocuk Semanur'a kalk diyor. Semanur ne oldu diyor. Çocuk geliyorlar diyor. Semanur panik oluyor. Kimler geliyor, kim geliyor, ne oluyor diyor ve çocuk diyor ki kalk geliyorlar, seni artık koruyamayız. Bundan sonra bir anda çocuk odada Semanur'un karşısında geri geri yürümeye başlıyor. Birdenbire odanın içinde garip bir enerji oluşuyor. Semanur kafasını çevirip ablasına bakmaya çalışıyor. Ablasını görmeye çalışırken sanki kendisini bir fanusun içindeymiş, etrafında böyle bir küre varmış gibi, onu korumaya çalışan bir kalkan varmış gibi ama sanki bu kalkan da çatlamak üzereymiş gibi. Öyle bir şeyler görüyor uykusunda ve içeriye karanlık bir dumanın dolmaya başladığını görüyor. Semanur can havliyle kendini böyle uyandırmaya çalışıyor. Ben diyor rüya görüyorum, benim uyanmam lazım. Kendini aymaya çalışıyor. Uyanıyor, uyanır uyanmaz dualarını okumaya başlıyor. Ve bir anda sanki o odanın içindeki karaltı, odanın içindeki o ağırlık kalkıyor. Ve Semanur tekrar uzanmak üzere yatağına doğru yerleşirken kafasını çeviriyor ve o küçük oğlan çocuğunun hala orada yerde bağdaş kurmuş oturmakta olduğunu görüyor. Ve bütün bu olanlar içinde Semanur'u en çok bu korkutuyor. Çünkü uykuda değil, uyanık, dualarını etti, bütün o kargaşa, karaltılar, karanlıklar, dumanlar dağıldı. Ama o küçük oğlan çocuğu hala odada Semanur'un gözünün içine bakıyor. Semanur hiçbir şey söylemeden bir yerde de dona kalıyor kız. Çocuğa bakarken çocuk oturduğu yerden kalkıyor, Semanur'a gülümsüyor ve odadan çıkıp gidiyor. Ve bu Semanur için bir milat oluyor. Bunun üzerine olanları annesine anlatıyor. Ve annesine diyor ki anne ben bir kedi sahipleneceğim, olacak gibi değil. Ben diyor rahat edemiyorum, huzur bulamıyorum, uyuyamıyorum. Hani hiç artık titizliğinde alem yok. Ben diyor kedi sahiplenmek istiyorum ve annesi hayır diyor.
Bunun üzerine evde çok büyük kavga çıkıyor, tartışma çıkıyor ve Semanur evi terk ediyor. Ayrı yaşayan ablasının yanına gidiyor. Ve bundan sonraki süreçte Semanur'la annesi arasında bir telefon trafiği. Annesi Semanur'u eve çağırıyor. Saçmalama kızım gel eve diye. Semanur eve gelmek istemediğini söylüyor. En sonunda annesine bir tek şart koşuyor. Kedi sahiplenmeme izin verirsen eve geri dönerim. Ve annesi kabul ediyor ve Semanur sokaktan bir kedi sahipleniyor. Kedi eve geldikten sonra Semanur yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Hani odanın kapısıyla dolabın arasında bir boşluk vardı ya. Kedi tam 15 gün boyunca her gün, her akşam o boşluğa bakıp oraya doğru tıslıyor. O boşluğa bakıyor. Geliyor odaya böyle. Orada duruyor. Oraya bakıp oraya doğru tıslıyor. Ve 15 günden sonra bu tıslamalar kesiliyor. Ve Semanur kedisiyle çok haşır neşir. Onu böyle seviyor. Onunla beraber koyun koyuna yatıyor. Onunla vakit geçiriyor. Ve bundan sonra kedi geldikten sonra Semanur'un bu yaşadıkları olaylar duruluyor. Ne bundan sonra kötü rüyalar görüyor, ne odanın içinde karaltılar görüyor ve hatta Semanur bize yolladığı e-postada kedisinin fotoğrafını da göndermiş. Çok da güzel bir kedisi var. Peki bu yaşananlar neden Semanur'un başına geldi? Semanur bunu şöyle değerlendirdiğini söylüyor. Bazı insanların bu perdesi, hani diyorlar ya onlarla bizim aramızda bir perde var. Bazı insanların o perdesinin daha ince olduğunu, üçüncü gözünün daha açık olduğunu, bu tip olaylara daha kolay dahil olduğunu, bu enerjileri daha fazla hissettiğini, kendisinin de böyle bir şey yaşadığını söylüyor. Semanur'un hikayesi bir kediyle başladığı gibi bir kediyle sona eriyor. Peki sizce Semanur'un kedisi Shira yalnızca bir kedi miydi? Yoksa Semanur'un göremediği şeyleri gören koruyucu bir varlık mı?